boyutlu çizim çalışması yapalım. Bu sefer biraz daha kompleks bir şekil seçtim. Bunu beraberce çizerek alıştırma yapmış olalım. Şimdi şöyle baktığımda şuranın 80, şuranın merkeze oturtulabileceğini ama en önemlisi de bakın şuradaki düzlemin önemli bir düzlem olduğunu görüyorum. Yani burada göre simetrik bakın bir sürü şey. O yüzden burayı alacağım. Şu da benim ana eksenlerimden birisi olacak. Create Sketch deyip şuradan plane'imi seçip başlıyorum. Şimdi buradaki büyük dairenin yarıçapı 25, çapı 50. Buranın da çapı 30 olacak. Yarıçapı 15 olduğu için. C'ye bastım. Büyük dairemi 50 verdim. C'ye bastım. Küçük dairemi 30 verdim. Ve bu iki şeyi iç içe daireye oluşturdum. Stop Sketch deyip bunu bir extrude edeyim. E'ye bastım. Yüksekliği de burada 40'dan 80. Hemen 80'imi verip okeyliyorum. Şimdi bu dairem buraya geldi. Şimdi bizim önemli ortadaki şeyimiz hangisi, düzlemimiz? Bakın bu. Şimdi buna göre buradaki ve buradaki çizimleri yapacağız. Bu ekseni burada gördükten sonra sağ klikleyip Create Sketch derseniz hemen o eksende gelmiş olursunuz. Bakın tam şeyin ortasından geçen eksenim bu. Look at'e basıp tekrar dik olarak buraya geliyorum. Şimdi burada ölçülere bakıyorum. Burası 40'mış. Dıştaki büyük dairenin de evet şurada o da 40'mış. Yani bu buraya tam teğet geliyor demek ki. Bu taraftan merkeze baktığım zaman şu merkez şuradan 12 ve 45 57'lik bir yerde duruyor. O yüzden 57'ye 40'ın yarısı da şurada 20'lik gibi bir merkezimi tespit ediyorum. Line'a bastım. Şuradan geldim 57'mi aldım. Tekrar L'ye bastım. Yukarıya doğru da 20'mi aldım. Ve buraya daireleri çizmeye başlıyorum. C'ye bastım. Büyük daire 40'tı çapı. İçindeki küçük daire de 25'ti. Gene çapı. Bir yerde yarıçap, bir yerde çap vermiş. Onlara dikkat etmek lazım. Fi çap, R'li verince yarıçap oluyor. Şimdi bunu extrude edeceğim. Sonra da 20'lik arada bir şey daha çizeceğim. Stop Sketch dedim. Home'a bastım, geldim. E'ye bastım. Extrude'umu aldım. Yalnız bu tam merkezde olduğu için şurayı simetrik seçip değerimi öyle vereceğim. 40 yarısını veriyoruz. İki tarafa da 20 gideceği için. Şuraya 20 dersem buraya 40'lık şeyimi çizmiş oluyor. Şöyle inspect deyip buradan buraya alırsanız şurada 40'ı görürsünüz. Bu arada inspect'te buradan measure'la istediğiniz yüzeyler, noktalar arasında ölçü alabileceğinizi de göstermiş olalım. Close dedim. Şimdi aynı plane'de devam ediyorum. Şuraya tekrar Create Sketch dedim ve geldim. Şimdi aradaki şu dikdörtgen prizmayı oluşturayım. L'ye bastım. Bu en alttan başlıyor ve 40. Yani şuradan gelip burası 57 idi. Hiç şeye gerek yok yakalamaya. 57'mi koydum. L'ye bastım. Yukarı geldim. 40'ımı verdim. O da orayı yakaladı. Buradan da ortayı yakaladım. Bir tane daha yapmam lazım. Şöyle. Şurayı almaması için aslında T'ye trim deyip şunu atsam şu çapı da C ile tekrar belirteyim. Bakın şurayı da aldım. T'ye bastım. Şurayı sildim. Yani şu şekli şurada oluşturdum ki sadece onu extrude edeyim. Stop Sketch dedim. Yine şeyden bakayım buraya. Extrude'a geldim. Bakın bu sefer burayı tam olarak seçti. Bu daireyi çizmeseydik bunun içi de dolu dikdörtgen olurdu. O da olabilirdi. Sonra burayı tekrar delerdik. Ama böyle daha kolay oldu. Buradaki kalınlık 40'mış. Gene simetriye geçiyorum.
ve 20 yarısını vererek aradaki o bloğu, pardon 40 değil 20'ymiş, 10 vereceğim. 10 vereceğim. Bu şekilde okeylediğimde, pardon kat yaptık. Bir yanlışlık olduğunda şuraya gelip sağ tıklayıp edit feature diyebilirsiniz. Şu katta kalmış join olacak ki birleştirsin. Okeylediğimde bu aradaki şeyi de yapmış oldum. Ve içi de göreceksiniz şöyle boş. Hemen şuradaki destek şeyini yapayım. 12'den burada bir şey var onun. Orayı yakalayabilmek için şu yüzeye geldim. Çizimi aldım. L'ye bastım. Burayı yakalar zaten. Şuradan 12'mi vereyim. 12. Line'larla da şuraları alayım. Bir daha line. Evet, şu başlayacağı yeri işaretleyeyim ki bana bu şu şeyi çizmemde faydalı olsun. Gene aynı düzleme gideceğim. Create Sketch diyeceğim. Bakın bu nokta burada oluştu. Artık daha kolay çizeceğim. Şunu aldım. Buradan da yukarıyı tutturmam lazım. Tutmuyor. Tutmuyorsa önemli değil. Şöyle yaparız. Çıktım. L'ye bastım. Şurayı nasıl tutacak? Bunun şeyini biliyordum. Büyük dairenin yarıçapı 25'ti. 25'imi veririm. Hemen buraya bir point alırım. L'ye bastım. Burayla da burayı birleştiririm. Bir daha L'ye bastım. Şimdi şurada şey oluşturmam lazım. Evet. Şu plane'i oluşturmam lazım. Onu da dikkatlice oluşturuyorum. Şöyle baktığımızda bu plane artık oluştu. Bakın burayı yakalamak için şu çizgiyi koydum. Burayı yakalayamıyordum. İçeriden böyle bir çizgi çizdim. Bu iki point'i çizim ekseninde belli ettim ki buraları hemen yakalayayım diye. Ölçüler de bu yakalama işleminde bildiğinizden kolaylık sağlıyor. Şimdi Extrude'a geçeyim. Bu plane'i seçeyim. Yine aynı simetrik yapacağız. Kalınlığı 10'muş. O zaman 5 vereceğiz. Şurada new body değil, join olacak. Ona dikkat etmek lazım. Okeylediğimde burayı da güzelce yapmış oldum. Şimdi buraya geldik. Aynı yine mantık. Şu eksenimi geçtim. Create Sketch dedim. Şimdi inceleyeyim. Şurada bir 40 var. Büyük dairenin şeyi. O 40'ı oluşturacağım. Şuradan da 37 içerideymiş. 40'ın yarısı da 20. Line'ımı alayım. Şurayı yakalayayım. Bu tarafa kaç? 37. Aşağıya doğru da 40 tam bu üstte teğet olduğu için 20'yi görebiliyorum oradan. Evet. Escape'e basıp çıktım. Dairemin merkezini bulmuş oldum. C'ye bastım. Büyük dairem 40'tı. 40'ımı veriyorum. Küçük dairemde neymiş? 20'ymiş. Onu da verelim. Ve bu şeyi çizmiş olalım. Şimdi bunu extrude edelim. Hep aynı mantık gidiyoruz dikkat ederseniz. E'ye bastım. Şu çizgileri koymayı unuttuk. Pardon. Şu daireleri de şöyle birleştirelim ki. Şuraya geldim. Şunu bir cancel edeyim. Şuraya geldim. Sağ klik. Edit Sketch deyip tekrar oraya devam ediyorum. Line'ımı aldım. Burada line'ım var. Şurayı yakalayacağım. Bakın merkezden aşağı doğru yavaş yavaş geldiğimde burayı yakalar. Bu çizgim zaten vardı. Bir de burayı birleştirirsem burayı da profil haline getirdi. Şimdi şurası dolu olacak ama tamam olsun, sonradan yaparız. Extrude'a geldim. Bura ve burayı simetrik bir şekilde kaçmış? 10, 20, 26 yani 13 vereceğim. 13 verip yaptım. Kat değil, join.
Dikkat ederseniz şurası tekrar dolu oldu. Hiç önemli değil. Zaten şu arayı boşaltacağım ya. Bu deliği de çizerim ve extrude edince burayı da komple uçururum. Create Sketch deyip şu yüzeyi alıyorum. Bakın bu yüzeyler birleşik ve şu yarığı ve daireyi çizeceğim. L'ye bastım. Ortadan aldım. Yarım 6 idi. 3'ü bu tarafta. 3 yaptım. Şuraya doğru devam edeyim. Tam şuna yakalayayım. Biraz zoom yapalım. Evet. Geri zoom out'la çıktım. Bir daha line aldım. Bu tarafa gene 3. Enter. Bu tarafımı da gene zoom in deyip dik bir şekilde yakaladığım yere basıyorum. Zoom out'la çıktım. Şimdi şu dairem de önemliydi. C'ye bastım. Şurayı şöyle bakın hemen yakalıyor zaten. Ve buradaki geometrileri aşağı doğru extrude edeceğim. Stop sketch dedim. Perspektife geçtim. E'ye bastım. Bura, 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 daire, bu. Gördünüz değil mi? Bunları tutup negatif yönde aşağı doğru çektim. Zaten kırmızı olunca kat oldu. Okeyledim. Yarığımı ve gördüğünüz gibi şeklimi bitirmiş oldum. Şuradaki çizim hala görünüyor. Onu sketch'in içinde bakın şu lamba yanıyor ya, onu kaldırırsam o da ortadan kalkmış oldu. Bir de renk verelim. Modify Appearance. Buradan metalik kırmızıyı tutup bunun üstüne atarsam projemi de gayet güzel çizmiş oldum. Umarım siz de 3 boyutlu modeller oluşturmada bu örneklerden faydalanırsınız.